Temizlik görevlisi, uçuş görevlisi ve başlangıç seviyesinde bir gazeteci. Keşfettiği bir ihanet sonrası hayatı aniden değişti. İsrail'in gölgedeki yöneticisi haline geldi. Peşinden skandallar ve yolsuzluk suçlamaları hiç eksik olmadı. Bugün İsrail tarihinin en çok nefret edilen başbakan eşini, kamuoyunun da üzerinden neredeyse oy birliğiyle uzlaşılan o en tartışmalı kadını Sara Netanyahu tanıyacağız. Asıl mesleği çocuk psikoloğu olmasına rağmen şiddet, kışkırtma ve nüfuzu kötüye kullanma suçlamasıyla anıldı. Bir taraftan abisi Filistin topraklarındaki işgale karşı çıkıp askerlik yapmayı reddettiği için yargılanırken, Sara aynı işgal politikasının en tepesindeki adamın arkasındaki asıl güç haline geliyordu. Ben Sara Aydın, GZT Özel İçerik Editörü. Sizlerle yeni isimler tanıtmaya devam ediyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bir sonraki bölümde görmek istediğiniz kişileri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Başlıyoruz. Gazze'de binlerce anne evladını toprağa verirken, binlerce çocuk katledilirken Sara Netanyahu 2024'te bir anne olarak ortaya çıkıp sadece kendi çocuklarının can güvenliğinden korktuğunu söyleyerek tüm dünyaya tepkisini çekti. Peki İsrail siyasetinin gölge gücü olarak bilinen, devlet kararlarına müdahale iddialarıyla, skandallarla ve saraydaki güç mücadeleleriyle anılan Sara Netanyahu gerçekte kim? 1958 yılında Hayfa yakınlarında Kiryat Tivon kasabasında doğdu. Annesi Havva, Kudüs'e 6 nesil önce yerleşmiş bir aileden geliyordu. Babası Shmuel ben Artzi ise Polonya doğumlu bir şair ve din adamıydı. Henüz 19 yaşındayken Siyonist göç dalgasıyla Filistin topraklarına yerleşmiş, 1940'larda işgalci İsrail Devleti'nin kuruluşunda rol oynayan Irgun ve Hanga gibi silahlı terör örgütlerinin saflarında savaşmıştı. Savaş bitince öğretmenliğe dönen baba, Tevrat, Edebiyat ve İbranice alanlarında akademik dereceler aldı. Sara'nın 3 erkek kardeşi var. Biri matematik, biri teknoloji, biri de Yahudi düşüncesi üzerinde akademik kariyer yaptı. Ama ailenin asıl çelişkisi başka yerdeydi. Matematikçi abisi Matanya, 1980'de işgal altındaki Filistin topraklarında askerlik yapmayı reddetmiş, gördüğü baskı ve aşağılama yüzünden askeri mahkemede yargılanmıştı. Oğlu da aynı yolu izleyip askerlik reddi nedeniyle 2 yıl hapis yattı. Aynı aileden biri işgale karşı bedel öderken, Sara işgalin en tepesindeki adamın en yakınındaki isim haline geliyordu. Liseden 1977 yılında mezun oldu. Ardından Teknoloji Enstitüsü'nde yetenekli öğrenciler için açılan özel bir programa katıldı ve bu dönemde askeri bir dergide muhabirlik yaptı. Aynı yıl başlayan zorunlu askerlik hizmetini ise askeri istihbaratın psikolojik testler biriminde geçirdi. Buradaki görevi yeni askere alınanların psikolojik durumlarını test ederek onları ordunun elit birimlerine ya da iç güvenlik teşkilatı Shin Bet'e yönlendirmekti. İnsanları analiz etme ve manipüle etme yeteneğinin temel taşları işte bu istihbarat biriminde atıldı. 1979'da askerliğini bitirdikten sonra psikoloji eğitimi almaya başladı ve 1984'te lisans derecesini aldı. Bu süreçte psikiyatri hastanelerinde deneyim kazandı. Bu yıllarda bir yandan okullarda psikologluk yaparken diğer yandan geçimini sağlamak için Ulusal Havayolu şirketinde uçuş görevlisi olarak çalışmaya başladı. Kendi ifadesine göre eğitim masraflarını karşılayabilmek için öğrencilik yıllarında ofis temizliği bile yapmıştı. 1996 yılında çocuk psikolojisi alanında yüksek lisansını tamamladı. Ancak bu diplomanın arkasında da büyük bir şüphe vardı. Haaretz gazetesinin 2025 yılında yayınladığı bir soruşturmaya göre yüksek lisans tezinin başka bir araştırmacının verilerinden kopyaladığı ortaya çıktı. Üstelik resmi olarak bu dereceyi alabilmek için yapması gereken klinik stajını mezun olduktan tam 14 yıl sonra tamamlayabilmişti. Hayatını değiştiren dönüm noktası 1989 yılında yaşandı. El Al Hava Yolları'nda uçuş görevlisi olarak çalıştığı dönemde Amsterdam Havaalanı'nda İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Netanyahu ile tanıştı. İlk eşinden yeni ayrılmış olan Sara ile Netanyahu'nun bu karşılaşmanın ardından 1991 yılında evlendi. Aynı yılın Temmuz ayında ilk oğulları Yair dünyaya geldi. Küçük oğlu Avner ise 1994 tarihinde doğdu. Büyük oğlu Yair Netanyahu, babasının yolsuzluk davalarıyla boğuştuğu dönemde adeta ailenin agresif bir karşı saldırı silahına dönüştü. Resmi hiçbir devlet görevi olmamasına rağmen sosyal medyayı bir savaş alanı gibi kullandı, gazetecilerle sert kavgalara tutuştu, protestocular için açıkça ölüm diledi ve Müslüman karşıtı ırkçı paylaşımları nedeniyle hesabı defalarca askıya alındı. Hatta Gazze'deki açlık görüntüleri genetik bir sorun olarak nitelendirip yaşanan insani krizi arsız inkar etti. İsrailli araştırmacı bir gazeteci Yair'in rolünü şu sözlerle özetliyor. Yair'in çok uç, çok radikal pozisyonları var ve korkutucu olan şu ki bu radikal fikirler başbakanın kararlarını doğrudan etkiliyor.
Yair'in aksine küçük oğlu Avner Netanyahu her zaman gözlerden uzak bir profil çizdi. Henüz 15 yaşındayken İsrail Kutsal Kitap yarışmasına dereceye giren Avner, zorunlu askerliğini Muharebe İstihbarat Birliği'ne tamamladı. Yaşam tarzındaki bu dindar ve mütevazi çizgiyi ise hayatının son yıllarında dine yönelen dedesi Shmuel ben Artzi'nin etkisine bağlıyor. Evliliğin ilk 2 yılı sakin görünse de asıl fırtına 1993'te koptu. Netanyahu canlı yayına çıkıp Sara'yı ağlattığını itiraf etti ve kamuoyu önünde ondan özür diledi. Olay görünürde kapandı ama çiftin hayatında yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Bu skandaldan sonra Sara, devlet işlerinin en ufak ayrıntısına kadar müdahale etmeye başladı. New York Times'a göre Netanyahu bilgisi dışında hiçbir kadınla görüşmeyeceğine ve her resmi ziyaret onun da götüreceğine dair yazılı bir taahhütte bulundu. Sara artık diplomatik görüşmelerin ve personel kararlarının ayrılmaz bir parçasıydı. İsrail Haaretz gazetesi bu durumu Sara'nın nüfus haritası olarak nitelendirdi. 2021'de ise bu gücün arkasındaki sırra dair somut bir iddia ortaya çıktı. İsrail Havacılık Sanayi'nin eski bir yöneticisi, Netanyahu'nun avukatından 15 sayfalık gizli bir el yazısı anlaşma gördüğünü öne sürdü. Bu sözleşme Sara'ya akıl almaz yetkiler veriyordu. Mossad, Shin Bet ve Genelkurmay Başkanlığı gibi tepe atamaları doğrudan onaylama ve veto etme yetkisi vardı. היא משתתפת, כל הישיבות שהוא משתתף היא מוזמנת. להחלטתה אם היא משתתפת או לא. והיא יכולה להיכנס באמצע לישיבות. Eğer Netanyahu bu sözleşmeyi ihlal ederse tüm mal varlığını Sara'nın üzerine geçecekti. Başbakanlıksa bu iddiayı her zamanki gibi reddetti. Sara Netanyahu'nun kurduğu bu kontrol, İsrail siyasetinin en tepesindeki isimlerin kariyerini birer birer harcadı. Örneğin yıllarca meclis başkanlığı yapan Reuven Rivlin'in aniden görevden alınmasının arkasında ne siyasi ne de ideolojik bir neden vardı. Söylentiler tek bir noktada birleşiyordu. Rivlin, Sara Netanyahu'yu kızdırmıştı. Forbes İsrail'le konuşan üst düzey bir kaynak onun devlet içindeki rolünü şu cümleyle özetliyordu. Sara vergi oranlarına ya da İran'a askeri bir saldırı yapılıp yapılmayacağına karışmıyor. Ama bu kararları verecek koltuklara kimin oturacağına kesinlikle o karar veriyor. Nitekim emekli bir generalin anlattıkları bu iddiayı kanıtlar nitelikteydi. Başbakanlık Askeri Sekreterliği için mülakata girdiğinde Netanyahu'nun sadece tek bir soru sorup odadan çıktığını, ardından Sara'nın içeri girerek kendisine 5 dakika boyunca sorguladığını söyledi. General Sara'nın onayını alamadığı için göreve seçilmemişti. Gazeteci Ben Kasbet, Netanyahu Yılları adlı kitabında İsrail gerçekliğini tek bir cümleyle özetledi. Kontrol eden Sara, kontrol edilense Netanyahu. Sara Netanyahu'nun resmi konut çalışanlara yönelik kötü muamele, şiddet ve aşağılama dolu davranışları yüzünden açılan davalar hayatından hiç eksik olmadı. Ağustos 2026'da basına sızan son ifadelerse saraydaki baskıyı yeniden gündeme taşıdı. İddialara göre Sara Netanyahu Orta ve Afro-Amerikalı personellere açıkça ayrımcılık yapıyor, çalışanları son kullanma tarihi geçmiş yemekleri yedirmeye zorluyor ve koleksiyonundaki tam 400 çift ayakkabıyı personele tek tek temizletiyordu. Skandallar bununla da sınırlı kalmadı. Ailenin eski koruma amiri Maariv gazetesine verdiği röportajda Sara Netanyahu'da bir çalma hastalığı olduğunu ve kaldıkları lüks otellerden sürekli havlu ile şahsi eşyalar çaldığını öne sürdü. Ancak röportajın en dehşet verici kısmı ise ev içi şiddet iddialarıydı. Sara Netanyahu'nun öfke krizlerinden öylesine korkuluyordu ki koskoca İsrail Başbakanı'nın onun gaspından kaçmak için kendisini odaya kilitlediğini anlattı. Netanyahu ilk evliliğinden olan tek kızı Nawa'yla ancak koruma ekibinin düzenlediği adeta gizli operasyonlarla buluşabiliyordu. Ancak Sara Netanyahu'nun bilmek bilmeyen baskıları galip geldi. Netanyahu zamanla öz kızıyla olan tüm bağını koparmak zorunda kaldı. 2020 yılında ABD basını çiftin resmi ABD ziyaretlerinde devlet konuk evinde ücretsiz yıkatmak için yanlarında bavullar dolusu kirli çamaşır getirdiğini ortaya çıktı. Bu durum Amerikan basınında da malzeme oldu. Sara Netanyahu tüm bu suçlamaları reddetmeyi tercih etse de kaçamadığı gerçekler de vardı. Devlet bütçesinden onay almadan lüks kıyafetler, özel partiler ve şahsi harcamalar için yüz binlerce doları devlete ödetmiş, buhar usulsüzlük ve yolsuzluk suçlamasını 2019 yılında mahkemede bizzat kabul etmek zorunda kaldı. Onun halktan gizlemeye çalıştığı bu gerçek yüzü 2018 yılında basına sızdırılan ses kaydıyla tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı. Bir danışmanıyla yaptığı telefon görüşmesinde Sara, kendisi hakkında çıkan magazin haberine öfkelenerek kelimenin tam anlamıyla bir çığlık krizine girdi.
Haftalarca sosyal medyada alay konusu olan bu ses kaydı, onun kibirli, insanları tepeden gören ve akademik unvanlarını birer manipülasyon silahı olarak kullanılan narsistlik yapısını tüm dünyaya ilan etmiş oldu. Yıllar içinde biriken bu tablo, İsrail kamuoyunun da öyle devasa bir öfke yaratmıştı ki artık onun en sıradan günlük işini bile ülkeyi ayağa kaldıran bir krize dönüşüyordu. 2023 yılının Mart ayında hükümetin yargı reformuna karşı ülke çapında kitlesel protestolar sürerken Sara Tel Aviv'de lüks bir kuaför salonuna gitti. Orada olduğu duyulur duyulmaz yüzlerce öfkeli protestocu salonun önünü barikatlarla kesti. Polis kordonu yetersiz kaldı. Sara'nın mahsur kaldığı kuaför salonundan polis operasyonuyla çıkarılıp güvenli bir şekilde uzaklaştırılması tam 4 saat sürdü. Eşini kurtarmak için ortalığı ayağa kaldıran Netanyahu ise olayın ardından kendi halkını anarşistler diyerek suçlayacaktı. Aksa tufanı sürecinde Sara'nın müdahaleleri zirveye ulaştı. Ocak 2024'te hükümetin en popüler sözcülerinden Eylon Levi'yi geçmişte eşine muhalefet ettiği gerekçesiyle hedef aldı. Görevden alınması için kurduğu baskı kamuoyunda tepki çekince ilk etapta geri adım atılsa da Sara'nın ağırlığı neticesinde Levi birkaç ay sonra görevden alındı. Müdahaleleri bununla da sınırlı kalmadı. Sızdırılan bir toplantı kaydında rehine ailelerini Hamas'a yardım etmekle ve ordunun eşine darbe yapmaya çalıştığını iddia etmekle suçlandı. Netanyahu ise eşinin bu toplantıdaki varlığını rehine ailelere psikolojik destek sağlama projesi diyerek savunmak zorunda kaldı. Ekim 2024'te ise Kayserya'daki evlerinin yatak odası penceresine Hizbullah'a ait bir İHA isabet etti. O sırada evde olmayan Sara bu olayı hızla siyasi bir koza dönüştürdü. Kameralar karşısında geçerek bu saldırı sadece bize değil, İsrail'in değerlerine yapılmıştır diyerek okları doğrudan Tahran'a çevirdi. İran'a sert bir misilleme yapılması için oluşturduğu bu kamuoyu baskısının ardından İsrail ordusu 26 Ekim'de İran'daki askeri hedefleri doğrudan vurdu. Bugün Sara eşinin olası bir seçimi kaybetmesi veya görevden ayrılması durumunda bile kendisi ve çocukları için sağlanan özel devlet koruması ve güvenlik bütçesinin uzatılması için resmi makamlara başvuruda bulundu. Yıllarca devleti perde arkasından yöneten, lüks ve saraylar içinde bir hayat süren Sara Netanyahu, eşini adeta parmağında oynatan o baskın karakteriyle İsrail siyasetini alt üst eden ve Netanyahu imajını yerle bir eden en net figür olarak tarihteki yerini alıyor. İçeriğin editörü olarak yorumlarınızı hepsini okuyorum. Merakla bekliyorum ne düşündüğünüzü. Bir sonraki profilde kimi görmek istersiniz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.